CHP'nin para kulelerinin arkasında Ekrem İmamoğlu'nun silüeti gözükmeye başladı. Çünkü para sayan da, taşıyan da, getiren de Ekrem İmamoğlu'nun sırdaşları. Kafa kopartan lakabı ile tanınan Fatih Keleş, İmamoğlu şirketlerinin genel müdürü Tuncay Yılmaz, İmamoğlu'nun avukatı ve son seçimde milletvekili seçilmesini sağladığı Beylikdüzü eski ilçe başkanı Turan Taşkın Özer. Bu olayda ismi gündeme gelmedi ama İmamoğlu'nun yakın ekibinden Ertan Yıldız. Ama biri var ki İmamoğlu için çok önemli bir isim. İl başkanlığı binasının alımı sırasındaki görevleri nedeniyle Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bülent Kuşoğlu'nun da bilgisine başvurulması gerekiyor. CHP kulislerinden edindiğim bilgi, bina sahibiyle elden para verilmesi şeklinde bir pazarlık yapılmamış. Zaten siyasi partiler yasasına da aykırı. Kayıp trilyon davasında Erbakan'ın başına gelenleri biliyorsunuz. 2 yıl 4 ay Erbakan hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcılık dün binanın sahibi Ali Rıza Bırakan'ın ifadesini aldı. Bu paranın nereye ödendiğini anlamak için Bırakan'ın banka hesaplarının kontrol edilmesi yeterli olur. Sanıyorum mahkeme bunu yapacak. Bu arada savcılık binanın alınmasıyla ilgili olarak CHP'nin kasasından yapılan ödemeyi sorarsa banka dekontlarının hazır olduğu söyleniyor. CHP'nin resmi banka hesabından yapılan ödeme ile balya balya sayılan paralar arasında fark çıkarsa işte o zaman para kulelerinin arkasındakiler korksun. Temiz siyaset için para kulelerini unutma, unutturma diyorum. CHP'ye dokunan yanıyor. CHP ile mücadeleye girenin başına olmadık işler geliyor. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayıydı, Kılıçdaroğlu'na karşı aday oldu diye Türk siyasi tarihinin en çirkin operasyonuna maruz kaldı. Olmayan görüntülerden şantaj, montaj kasetleri üretildi. Lince tabi tutuldu. Sonunda Muharrem İnce gibi dirençli bir siyasetçi dahi pes etmek zorunda kaldı. Muharrem İnce şantaj, montaj kasetlerle Cumhurbaşkanı adaylığından çektirildi. İnce'ye bu operasyonu düzenleyenler CHP ile irtibatlı isimler çıktı. Bir kısmı tutuklandı, bir kısmının yargılanması devam ediyor. Şimdi bunun farklı bir versiyonu Hatay'da yaşanıyor. Gökhan Zan olayını kastediyorum. Gökhan Zan siyasette büyük savrulmalar yaşadı. İyi Parti'de başlayıp CHP ile pazarlık yapıp tipte devam eden ilkesiz bir profil çizdi. Tip içine girdiği ilişkiler nedeniyle Gökhan Zan'ı adaylıktan çektiğini açıkladı. Ama seçim takviminde ilan edilen süre geçtiği için bu mümkün değil. Gökhan Zan adaylığının devam ettiğini ilan etti. Gökhan Zan referans alınacak bir isim değil ama silahla tehdit edildiği ve kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Turgay K ile Mihal K 2-3 hafta önce benim İskenderun'da bulunan ikametime seçim hakkında konuşmak için geldiler. Burada aramızda konuştuk. Eve geldiklerinde üzerlerinde silahlar vardı. Silahı da bana açıkça gösterdiler ve beni tehdit ettiler. Bana kurgu ses kayıtları hazırladıklarını, 5 milyon TL para vermezsem bunu yayınlayacaklarını, kendilerinin bizzat kurduklarını söyleyerek şantajda bulundular. Kuzeni olan Mihal'in FETÖ-PDY terör örgütüne mensup olduğundan bahisle beni tehdit ettiler. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın baş danışmanı olan Mehmet Güzel'in de bu işin içerisinde olduğunu, kendilerini onun yönlendirdiğini, onun vasıtasıyla geldiklerini söylediler diyor. Gökhan Zan olayı patlak verince telaşla yayınlara bağlanan bazı gazeteciler Turgay Kocakaya isimli şahsın AK Parti adına Gökhan Zan'la görüşerek adaylıktan çekilmemesini, bunun karşılığı olarak 3 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu teklif ettiğini paylaştılar. Algı operasyonu böyle yapılıyor işte. Yurt dışında kaçak yaşayan FETÖ'cü gazeteciler hemen bu iddiayı alıp servis etmeye başladı. FETÖ'cüler algı operasyonuna başlayınca ben Gökhan Zan olayıyla ilgilenmek istedim. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ı aradım. Şu anda seçim çalışmasındayım. Bu olayla hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. Seçimi kazanmaya odaklandık. Hatay'da seçimi kazanıyoruz. Bu tür kirli işlerin içine girenlerin de hesabını vermesini bekliyoruz dedi. Ama bir de bakıldı ki Turgay Kocakaya isimli kişi Lütfü Savaş'ın kazanması için çalışıyormuş. Tuhaf ilişkiler ağına sahip olan firari gazeteci
Erk Acarer ise ilginç bir itirafta bulundu. CHP Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş bundan 3 gün önce bazı aracılarla haber yaptırmak istediğini söyledi. Editoryal bir haber olduğunu, yani bir bedeli olduğunu söyledi. Elbette cevabım net oldu. Sen kimsin? Elinde diğer adaylara ilişkin ses kaydı varmış dedi. İş iyice karıştı. Oklar bu kez Lütfü Savaş'a döndü. Savcılık soruşturmasında her şey ortaya çıkacak. Eğer Gökhan Zan'a FETÖ usulü şantaj montaj kasetlerle kumpas kurulduysa yapanlar bedelini ödeyecek. Ne Lütfü Savaş'mış ama. Depremde ortalıkta gözükmedi. Depremde yıkılan binaların birçoğunun zamanında yapıldı. Depremin yıl dönümünde düzenlenen anma törenlerinde Hataylılardan tepki gördü. Buna rağmen CHP'den belediye başkan adayı olmaya başardı. Hem de Özgür Özel'in 3 kez değiştirme girişimine rağmen. CHP'de Ali Cengiz oyunları aslında. Deniz Baykal'a kaset kumpasının kurulduğu 2010 yılına kadar uzanıyor. Kaset kumpasının ardında FETÖ'nün olduğu ortaya çıktı. Bu kumpası yapan polisler tutuklandı. Ancak FETÖ ile işbirliği yapan CHP'lerin olduğu da hep konuşuldu. Peki geçen yılın Kasım kurultayında Kılıçdaroğlu'na yapılan Ali Cengiz oyunlarına ne demeli? Bu oyunun baş aktörü Ekrem İmamoğlu değil miydi? Kılıçdaroğlu bu seçimde neden sahnede değil? Neden partisine destek vermiyor? Nedeni basit. Kendisine kurulan oyunları bir türlü içine sindiremiyor. Delegeler üzerinden paralarla satın alınan oylar olduğuna inanmaktan öte biliyor. Hatta Kılıçdaroğlu'na çok sayıda delegenin belge bilgi getirdiği, itiraflarda bulunduğu konuşuluyor. Ama Kılıçdaroğlu şimdilik susuyor. Para kuleleri görüntülerinin ortaya çıkmasından hemen önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Seyit Torun'un odasında temizlikçi 250 bin dolar buluyor. Mevzuyu biliyorsunuz. Şu ana kadar CHP'nin bu olayı meclis başkanlığına bırakmadan çözmesi gerekmiyor muydu? Kimindi bu paralar? Ali Cengiz oyunlarının bir parçası mıydı? Ve bu oyunun kahramanları CHP Genel Merkezi'ne kadar uzanıyor muydu? Al gülüm ver gülüm misali Ali Cengiz oyunlarından biri de CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasında döndü. İmamoğlu'nun elemanlarının para kulelerini nasıl saydığını Türkiye gördü de Ekrem İmamoğlu bilmiyorum gibi bir pişkinlikle ortadan sıyrılmaya çalıştı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu para işini Kaftancıoğlu'na yıkmaya çalıştı. Kaftancıoğlu'nun cevabı ise manidar. Para sayanların içinde benim ortağım genel müdürüm yok. Kimin varsa paranın kaynağını ona sorsunlar. Size herkesin bildiği bir sır vereyim mi? Seçimlere kadar CHP'de daha enteresan Ali Cengiz oyunlarına tanık olacağız. Ne diyordu eskiler? Turpun büyüğü heybede.